Herkese merhabalar. Ben Bahar Özmen. G4S ailesi olarak bugün enerji sektöründe kurumsal güvenlik konferansında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarız. Umarım güzel, verimli ve keyifli bir konferans geçer sizler için de. Biliyorsunuz enerji sektörünün güvenlik ihtiyaçlarını belirlemek ve santrallerin güvenlik tehditlerini ortadan kaldırabilecek çözümleri konuşmak için bugün bir aradayız. Ülkelerin ekonomik gelişmelerinin sürdürülebilmesi ve çağdaş yaşam standartlarının sağlanabilmesi için vazgeçilmez bir kaynak biliyorsunuz enerji sektörü. Enerjinin sürekli ve güvenli olarak arz edilmesi de hepimiz için büyük önem taşıyor. Bu bağlamda enerji santrallerinde güvenliğin önemini anlatmak üzere sözü G4S Türkiye Satış ve Çözümler Müdürü Okan Yunusoğlu'na bırakıyorum. Bahar teşekkür ederim. Öncelikle bugün burada hem katılımcı olarak hem konuşmacı olarak bulunan tüm misafirlerimizi firmamız adına saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle de pandemi döneminde durma lüksü olmadan çalışan tüm enerji sektörü çalışanlarına da kendim adına ve firmam adına bir teşekkürü borç biliyorum. Bugün sizlere enerji santrallerinde güvenlik uygulamaları konusunda bir görüş aktarımı sağlamaya çalışacağım. Konuyu ele alırken temel bakış açım, enerji santrallerinin fiziki güvenlik unsurları yönünden önemli bulduğum noktalarına değinmek olacak. Enerji güvenliği kavramında genel olarak iki tane temel yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi enerji arz güvenliği olarak nitelendirebileceğimiz, işte 4A kuralı olarak bilinen enerjinin mevcudiyeti, ulaşılabilirliği, sürdürülebilirliği ve ekonomikliği konusu. Ki bu bizim çalışma alanımızın dışında, bu biraz daha enerji politikaları uzmanlarının çalıştığı konular. Diğer konu ise enerjinin güvenlik bakımından daha ağır olduğu, yani kritik altyapıların, santrallerin, üretim tesislerinin, iletim istasyonlarının, şarj sahalarının fiziki güvenliği. Biz de G4S olarak müşterilerimize ağırlıklı olarak bu alanda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şimdi enerji ve güvenlik dediğimiz zaman bizim ortak gördüğümüz bazı şeyler var. Bu şu, şimdi ekranda gördüğünüz slaytta yakın zamanda gazetelerde yayınlanmış farklı haberlerden aldığım kesitleri görüyorsunuz. İşte rüzgar enerji santralinden kablo çalınıyor, termik santrale saldırı oluyor, hidroelektrik santralden hırsızlıklar oluyor. Enerjinin türü, tipi ne olursa olsun, her tesis, her üretim zinciri, her enerji tesisi belirli tehditler altında devam ediyor. Bunu anlamak zor değil çünkü enerji sektörü hem ekonomik olarak çok değerli bir sektör, hem çok kritik bir sektör. Yani siz bir şehri tamamen işlevsiz hale getirmek istiyorsanız o şehrin enerjisini kesmeniz gerekiyor ilk olarak. Bu yüzden hangi amaçla yaklaşılırsa yaklaşılsın, tehditler bakımından her türlü tehdide açık bir yapısı oluyor. Tabii burada çok kuvvetli bir tabiat etkisi de söz konusu. Bu tabiat etkisi bizim kontrol edemediğimiz ama önlem alabildiğimiz bir konu. Bilhassa ülkemizde deprem, doğa olayları, yağmur, seller, işte dolular vesaire bütün bu tarz doğa olaylarının bir arada yaşandığını düşünürsek bu da bizim için önemli bir risk teşkil ediyor. Şimdi biz G4S'de aslında risk tabanlı yaklaşımı benimsiyoruz güvenlik açısından. Bu enerji santraller için de aynı şekilde oluyor. Enerji sektörü için bu araştırmayı yaptığımız zaman biz 3 tane soruyla yola çıkıyoruz. Sorularımızın ilki neyi koruyacağız? Biz neyi korumak istiyoruz? Burada bir parantez var ki her tür endüstri için, ki bu enerji için de aynı şekilde insan faktörü ilk önce korunması gereken, ilk önce korunmada öncelikli olan faktör. Ve enerji insan sağlığı bakımından, insan güvenliği bakımından yüksek risk içeren bir sektör ve bunun hepimiz farkındayız. Neyi koruyacağız? Bizim insan faktörünü bir yana koyduğumuz zaman korumak istediğimiz en değerli varlıklarımızı tespit ediyor. Biz sabit yatırımlarımızı mı korumak istiyoruz? Tedarik zincirimizi mi korumak istiyoruz? Müşterilerimizi mi korumak istiyoruz? İtibarımızı mı korumak istiyoruz? Bunların hepsine evet cevabı verebiliriz. Bunların arasında bir önceliklendirme yaparak planlamamızı yapmaya gayret ediyoruz. İkinci sorumuz neyden koruyacağız? Bu bizim tehditlerimizi belirlememizi sağlıyor. Bu bizim
tesisimizin bulunduğu, sahamızın bulunduğu, çalıştığımız alandaki farklı koşulları içeren ve bunları değerlendirdiğimiz takdirde nereden tehdit gelebileceğini, nereden bir zarar görebileceğimizi ortaya koyduğumuz tüm etmenleri barındırıyor. Hırsızlık örneğin çok kuvvetli bir etmen ama hırsızlık örneğin insan güvenliği açısından da tehlikeli. Burada mesela bir haber görülüyor, buraya almamışım galiba, özür dilerim ama örneğin elektrik santralinden kablo çalarken elektriğe çarpılıp ölen insanın canından da o veya bu şekilde sorumlu olmak durumunda oluyoruz. Üçüncü konu ve aslında G4S'nin müşterilerine en çok yardımcı olduğu konu nasıl koruyacağız sorusu. Nasıl koruyacağız sorusu tek başına bir cevabı olan bir soru değil. Çünkü daha önce bahsettiğim risklerin karmaşık doğası, bileşik halinde bulunmaları, farklı risklerin bir arada önümüze gelmelerinden ötürü bizim nasıl koruyacağız sorusuna vereceğimiz cevap da aynı şekilde kompleks bir yapı içeriyor. Bu manada biz insan, teknoloji, uzman süreç ve veri üzerinden dörtlü bir çözüm planı oluşturuyoruz ki biz buna entegre güvenlik adını veriyoruz. Ve bizim enerji sektöründeki temel tanımımız entegre güvenlik olarak söylenebiliyor. Şimdi enerji santralleri için risk noktalarından bahsettiğimiz zaman bizim burada aslında bir zincirimiz var, bir tedarik zincirimiz var, böyle söyleyebiliriz. Bu sadece tesisin ana merkezinden, enerji üretim noktasından değil, tesisten çıkan iletim hatlarından, muhtelif direklerden, muhtelif trafo istasyonlarından, muhtelif şarj sahalarından bileşik halinde oluşan bir sistemden söz ediyoruz. Bu sistemden de söz ettiğimiz zaman aslında her nokta için ayrı riskler, ayrı tanımlamalar yapmamız gerekiyor ve her nokta için aldığımız önlemler farklı olarak karşımıza geliyor. Bizim burada en büyük yapmaya çalıştığımız şey güvenlik sahasının, korumak istediğimiz sahanın risklerini tespit edebilmek, risk analizi yapabilmek, burada risk radarları çalıştırmak ve buradan sonra çözüme odaklanacak yol planını çözüm ortaklarımızla beraber siz iş ortaklarımız için çıkarmak. Buradaki en büyük yanlışlardan bir tanesi günümüzde sadece teknolojiyle veya sadece insanla bu sorunların çözülmeye çalışması. Hiçbir teknoloji yok ki, hiçbir insani güç yok ki tüm problemleri tek başına çözmeye muktedir olsun. Ve bu manada bizlere sağlam bir çözüm ve sürdürülebilir bir çözüm sağlasın. Bizim buradaki bakış açımız süreçlerden başlayarak süreç, insan, teknoloji ve veriyi bir arada yöneterek müşterilerimiz için sürdürülebilir bir güvenlik ortamı yaratmak. Bizim enerji üretim tesisleri ve üretim zincirinin bütünü geniş coğrafi alanları kapsıyor ve çok farklı koşullarda çalışabiliyor ve çok fazla sayıda paydaş içeriyor. Bu paydaşların arasında güvenlik sağlanabilmesi için bizce önemli olan noktalar şöyle özetleyebilirim. Öncelikle bir güvenlik kültürünün mevcut olması ve bunun her kademede, sadece sahada çalışan da değil, yönetim kademesinde de, hatta müşteri kademesinde de, son kullanıcı kademesinde de aynı şekilde var olması. Risklerin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi. Çünkü risk asla bitmiyor, risk sadece şekil değiştiriyor ve tüm riskler bizimle beraber yürümeye devam ediyor. Tespit ettiğimiz risklere uygun entegre çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması ki biz G4S olarak burada sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Nihayetinde riskin bir şekilde üzücü de olsa gerçekleştiği durumların şeffaflıkla ve bilimsel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi, bunların sonuçlarının paylaşılması ve nihayetinde sürdürülebilir bir güvenlik ortamı sağlanması ve iyileştirmelerin sürekli olarak devam etmesi. Biz G4S olarak bu manada müşterilerimize her aşamada danışmanlık hizmetimizi sunabiliyoruz. Yaklaşımımız salt bir hizmet sağlayıcı veya servis sağlayıcı olarak değil, bir risk danışmanlığı, bir risk yönetim danışmanlığı yaklaşımıyla biz müşterilerimizle çalışmak istiyoruz. Bu manada da enerji sektöründe sizlerin önderliğinde sizlere nasıl yardımcı olabileceksek
riskinizi yönetme konusunda buna yardımcı olmak istiyoruz. Enerji güvenliğinin önemi hakkında tabii ki konuştuk ama şu çok aşikar ki günümüz dünyasında enerji sarfiyatının geçtiğimiz yıllara göre sürekli arttığı, sürekli artış trendinde olduğu, kurulu güç kapasitesinin yıl be yıl arttığı bu sektörde güvenlik daha da önem arz ediyor, daha fazla gündeme geliyor. Bizim buradaki bakış açımız enerjinin güvenliğini hem kritik altyapı güvenliği, hem insan güvenliği, hem firma itibar güvenliği, velhasıl toptan olarak entegre bir güvenlik anlayışıyla firmanın, müşterilerin her kademenin korunduğu bir sistem inşasını hedefliyoruz. Bahar Hanım, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum ve diğer konuşmacılara da şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah sempozyumun geri kalan kısmını beğenirsiniz. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli paylaşımlarınız için tekrar. Gelişen ve değişen teknolojinin hayatımızın her yerinde bize kolaylıklar sağlamaya devam ettiğini her birimiz biliyoruz. Şimdi ise enerji sektöründe drone çözümlerini konuşmak üzere sözü Autonomous Drone Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Haluk İskender'e bırakıyorum. O zaman ben en baştan alıyorum. Öyle yapayım bari. Enerji sektörü, işte drone kullanımı tabii ki gün geçtikçe hayatımızda fazlalaşmaya başladı. Bunların en başında da yüksek getirisi olan tabii ki enerji sektörü geliyor. Enerji sektöründe drone kullanımı oldukça popüler ve şirketleri bu konudaki bir sürü maliyetten kurtarıyor. Ayrıca dronların kullanıldığı sektörlerde farklılık gösterse de temel olarak yapılan işler hemen hemen aynı görünüyor. Güneş, rüzgar, petrol ve elektrik gibi sektörlerde çok sıkı şekilde denetlenmesiyle güvenlik standartları oluşturulup dünyaya enerji vermelerinin kesintisiz şekilde sağlanabilmesini olanak sağlıyor tabii ki. İyi bir kontrol, kesintisiz enerjiyi iletmede en başlıca etkenlerden biri oluyor. Bu yüzden enerji endüstrisi kullanılan binaların, enerji üreten altyapıların ve malzemelerin belirli periyotlarla incelenmesi ve denetlenmesini sağlıyor. Ayrıca bu işler için yüklü miktarda para ve zaman harcanmasının yanı sıra denetleme görevi yapan insan gücünü de çeşitli tehlikelere göze alarak çalıştığından dolayı önemli olan bu tehlikelerin önüne geçmesinde büyük rol oynuyor. Dronların güvenli ve verimli hale gelmesiyle enerji sektöründe drone kullanımı denetleme için harcanan para ve zamanı neredeyse yarı yarıya azaltıyor. Bunlar tabii ki tespit edilmiş daha önceki çalışmalardan sizlere sunmuş olduğumuz şeyler. Ayrıca enerji sektöründe drone kullanımı sayesinde alt sektörlerinde sorunsuz şekilde çalışabilmesi ve onlara acil durumlarda altlık hazırlayabilecek verileri kolay bir şekilde hazırlamamızı sağlıyor. Mesela rüzgar türbinlerinden, yüksek gerilim elektrik hatlarından güneş panellerine kadar birçok konuda enerji sektöründe dronları kullanıyoruz. Mesela güneş panellerinde özellikle termal kamera aracılığıyla oradaki oluşabilecek hataların çözümleri bulunuyor. Rüzgar panellerinde yüksekliğe insanları çıkarmadan tabii ki buradaki bütün noktaların tek tek ayrıntılarını alarak önceden tespit yapılabiliyor. Buradaki tabii ki en önemli özelliklerimizden birisi bu, özellikle bizim yaptığımız işte. Şimdi biz DJI Matrix 300 dediğimiz bir drone kullanıyoruz. Zaten bu drone şu anda endüstriyel piyasada belli başlı görevleri yapabilecek en üst düzeyde drone olarak kabul ediliyor. Biz de teknolojimizi tabii ki bu drone'dan alıyoruz. Otonom drone Türkiye ne yapıyor? Ondan biraz bahsedeyim isterseniz. Biz aslında bu DJI 300 modeli için bir kabin oluşturmuş bulunuyoruz. Bu kabin tamamıyla özellikle görev yapılması gereken zor alanlarda ya da hava şartlarının çok zor olduğu yerlerde bu kabinimizi kuruyoruz. Ve kabinimiz tamamıyla sürücüden, yani pilottan bağımsız bütün görevleri kendisi planlayıp kendisi kontrol edebiliyor. Ayrıca otomatik olarak görevi kesintisiz sürdürebilmesi adına drone'umuz hangi görevi verirseniz verin geliyor, sadece 3 dakikalık bir kısa zaman içerisinde geliyor, kendi pilini değiştiriyor, görüntülerini aktarıyor ve kaldığı görevi yapmaya devam ediyor.
tabii ki bu 7/24 yani full kesintisiz hizmet verebiliyor dediğimizde bu biraz yanlış olur. Çünkü nereden baksanız drone'un gelip tamamıyla pilini değiştirip görüntüyü aktarıp havalanması 3 dakika gibi bir zamanı alıyor. Ama tabii DJI'nin bu modelinin diğer modellerden farkı drone çalışırken de pillerinin değişebilme özelliği olduğu için tabii ki buradaki şeyler neredeyse kesintisiz bir hizmete kadar gidebiliyor. Bunun haricinde drone yani özellikle Matrix 300 dediğimiz modelimiz diğer dronelara nazaran 2 kat havada kalış süresi imkanı sağlıyor. Yani neredeyse 55 dakikaya varan bir havada kalma ve görev yapma kapasitesine sahip. Tabii ki özellikle bu modelin şöyle bir özelliği daha var. 3 tane aparat bağlayabiliyoruz buna. Yani gerekirse karanlık alanların aydınlatılması için flash bağlantısı yapabiliyoruz. Ekstradan termal görüntü, tabii ki zaten bir tane modelin içerisinde termal kamera görüntüsü var. Ayrıca üst tarafa da bir kamera bağlayarak yani üstümüzde görmemiz gereken tamamıyla kontrol ettiğimiz alanların kontrolünü yapabiliyoruz. Bu sefer bu da bize tamamıyla 360 derecelik bir görüntü alabilme özelliği sağlıyor ki bu tabii ki hemen hemen hiçbir drone'da var olan bir şey değil. Tabii bu DJI drone'un özellikleri, DJI drone'un farklı özelliklerini zaten biz bu teknolojimizde kullanmak istedik. Hive'da bu teknolojinin tamamıyla bir dronoport dediğimiz yani istasyon görevini görüyor. Tamamıyla drone'u kendisi kontrol ediyor. Tabii ki sizin zamanlamış olduğunuz ve yazmış olduğunuz görevler ve senaryolar doğrultusunda, güvenlik ihtiyacınız doğrultusunda tabii ki bu programlamalar yapılıyor. Ama tabii ki buradaki en büyük avantajımız bizim özellikle insan gücünden avantaj sağlamamız, yani zamanından avantaj sağlamamız ve özellikle bu teknik birimlerimizin güvenlik açısından zor şartlarda çalıştığını düşünürsek bunları minimize edebileceğimiz bir hale getiriyoruz. Ve biz birinci derecede insan sağlığını hani demin bahsedildiği gibi yani neyi koruyacağız? Biz öncelikli olarak tabii ki insan sağlığını koruyoruz. Ondan sonra üretim planlamaları yapılmasını, gerek depo sayımı, gerek mal sayımı, gerek işte enerji nakil hatlarındaki herhangi bir aksaklık, bunları tabii ki çok ince detaylarına kadar zoomlayabildiğimiz için orada görev tanımlayabiliyoruz tabii ki. Yani bir yerde kayıp kaçak var mı ya da işte tellerin üzerine herhangi bir ağaç, kuş vesaire gibi bir şeyler yuva yapmış mı? Bunların önceden tespitlerini yapıp müdahalelerini daha kolaylaştırmış oluyoruz tabii ki. E, e, Hive yaklaşık 1,5 ton ağırlığında neredeyse bir orta boy jeneratör kapasitesindedir. Bunun kurulumunu yaptıktan sonra kendi içerisinde yaklaşık 8 tane pili vardır ve bir gün boyunca görevini sürekli hiç durmadan, aksatmadan yapabilecek bir kapasiteye sahiptir. Ayrıca şöyle bir avantajımız daha olabiliyor. 15 kilometreye yakın bir menzil veriyor tabii ki DJI drone'un kullanılması için ama buradaki avantajlardan birisi şu, ikinci bir kumandayla beraber 15 kilometre ileriden tekrardan drone'un kontrolünü elinize alıp ondan sonra görevinizi tekrardan devam ettirebiliyorsunuz. Yani 2 kumandayla beraber çalışabilme özelliğine sahip. Bu da tabii ki bizim hem Hive'ımızla haberleştiği zaman aynı zamanda sizin kendi operasyonlarınızı da devam ettirebilmeniz için kendi kumanda avantajı da sağlıyor. Bu da tabii ki kapasiteyi neredeyse 30 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Normalde 100 kilometre karelik bir alan içerisindeki bütün denetlemeleri yapabilir. Böyle bir avantajımız var. Dediğim gibi diğer dronlara nazaran havada kalma süresi neredeyse 2 kata yükseltilmiş. Şimdilik söyleyeceklerim benim bu kadar. Başka bir sormak istediğiniz bir şey varsa onlarla ilgili tabii ki sizi bilgilendiririm. Soruları panel kısmında alıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz Tamam. Haluk Ben Bey kıymetli teşekkür ederim. paylaşımlarınız için. Tabii ki. Şimdi de G4S panelimize geçiyoruz.
Burada soru cevaplarla devam ediyor, ilerliyor olacağız zaten. Enerji sektöründe entegre güvenlik uygulamaları ve verimlilik üzerine panelimiz. Gama Enerji Varlık Performans Direktörü Orçun Leblebici bizlerle olacak ve Smart Enerji Satış Sonrası Destek Müdürü Aykut Bal ve yine G4S Türkiye Satış ve Çözümler Müdürü Okan Yunusoğlu tekrar bizimle olacak. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. İlk sorum Orçun Bey'e gelecek. Enerji üretiminde kalitenin sürekliliği nasıl sağlanır? Bu konuda bizi aydınlatabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Merhaba herkese. Umarım sesim düzgün geliyor, net geliyor. Evet, sizi gayet net duyuyoruz. Peki. Şimdi enerji üretim ve kalite sürekliliğinde biz elektrik üreticileri olarak aslında bizim ürünümüz, malumunuz elektrik. Kalitede biz 3 temel parametreyi aslında dikkate alıyoruz. Bunun bir tanesi enerjinin kesintisiz olarak üretimi. Diğeri frekans ve gerilim dediğimiz 3 tane parametre var. Biz frekans ve gerilimin özellikle sistem işletmecisi diye tabir ettiğimiz TİH diyebiliriz, yük tevzi merkezi diyebiliriz. Bunların talep ettiği özellikle standartlarda tutturulması anlamına geliyor. Biz burada iki önemli parametreyi her zaman dikkate alıyoruz. Sürdürülebilirliği sağlayabilmek için. Bir tanesi veya emre amadeliği sağlayabilmek için. Bunlardan bir tanesi yedekleme, sistemlerin yedekli çalışması. Diğeri de dijitalleşme. Yedeklemeden kastım aslında bizim için ürünün kalitesinin sürekli olması, belli bir standartta olması için sisteme giren ham maddenin de belli bir standartta ve kalitede olması gerekiyor. Burada bir mesela gaz santralimizi örnek vereyim. İç Anadolu Doğalgaz Çevrim Santralimizde gazın şartlandırılarak sisteme sokulması ve optimum şekilde faydalanabilmesi için bizim içeride, dış tarafta bazı sistemlerimiz, şartlandırma sistemlerimiz var. Buradan başlayarak bu sistemleri online yedekte tutarak gazı standartlarını istediğimiz kalitede getiriyoruz ve içeriye gaz türbinlerine sokuyoruz. Ve daha sonra burada elektrik üretim aşamasında da bütün sistemler yedekli olarak çalışıyorlar. Ve biz bu şekilde hem arz güvenliğini, emre amadeliği tesis etmeye çalışıyoruz, hem de sistem işletmecisinin bize zorunlu kıldığı standartlarda ürün üretmeye gayret ediyoruz. Tabii bunun ikinci aşaması da işte bahsettiğim dijitalleşme meselesi var. Yani biz bu ürünün sürekliliğini sağlayabilmek ve santrallerin emre amadeliğini en üst mertebede tutabilmek için santrallerimiz içerisinde hep bir dijital dönüşümü benimsiyoruz. Özellikle işletme ve bakım süreçlerinde kestirimci ve önleyici bakım faaliyetlerini bütün santrallerimizin işletme ve bakım süreçlerinde biz ön planda tutuyoruz. Portföyümüzdeki yine bahsettiğim İç Anadolu Doğalgaz Çevrim Santrali'nde bu kapsamda işte ana müteahhitimiz, yani bu dijitalleşme dönüşüm sürecinde ana müteahhitimiz olan GE, yani teknoloji tedarikçi firmamız olan GE ile birlikte dünyada ilk defa bir dijital ikiz diye tabir edebilecek bir yatırıma giriştik, bir yatırıma başladık. Buradaki amaç aslında santralin bazı bağımsız değişkenlerini, yani işte hava sıcaklığı olabilir, nispi nem olabilir, rüzgar olabilir. Bu tip değişkenleri biz bu sistem içerisinde bu dijital ikiz üzerinde test ederek, farklı varyasyonlar uygulayarak santralin tepkilerini ölçebiliyoruz. Aynı zamanda sistem üzerinde yapacağımız teknik bazı modifikasyon, yapmayı düşündüğümüz teknik bazı modifikasyonların sonuçlarını, çıktılarını veya sistem üzerindeki olan etkilerini online olarak test edebiliyoruz bu sistemlerle birlikte. Yine bu kestirimci bakım felsefesi, bu dijitalleşme felsefesiyle paralel rüzgar santrallerimizde de G4 esasında bir uzaktan izleme sistemimiz var. Bu sistem sayesinde türbinlerde olabilecek veya türbin içerisindeki komponentlerde olabilecek ani ya da tedrici olayların zaman içerisindeki değişimlerini izleyerek biz bu hasarların veya işte bu arızaların gittiği yolu, nelere sonuca yol açabileceğini ve ne zaman büyük bir arıza vereceğini öngörerek biz yine bu santrallerde emre amadeliği en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz.
Benzer şekilde de hidroelektrik santrallerde bu bahsettiğimiz işte üretim kalitesini tesis edebilmek için, sürekliliği sağlayabilmek için dijital dönüşümde CMMS denen altyapıları kurmaya çalışıyoruz. Kurmak için araştırmalar yapıyoruz. Hidrolik santrallerde özellikle ekipman tedarikçileriyle çok fazla görüşüyoruz. Ya da software konusunda, yazılım konusunda çok gelişmiş firmalardan bu tecrübelerini enerji santrallerinde nasıl implemente edilebileceği yönündeki çalışmalar, biraz daha terzi usulü çalışmalar götürüyoruz. Çünkü malumunuz her santral kendine özgü dinamikleri olan şahsına münhasır yapılar diye geçtiğimiz yapılar. Onlar için de böyle terzi usulü çözümler bulmaya çalışıyoruz. Yani özetle söyleyeceğim, bizim enerji üretimindeki kalitede iki önemli parametreyi, yedekleme ve dijitalleşmeyi bütün asetlerimizde ön planda tutuyoruz ve bu şekilde de sürdürülebilirliği sağlayacağımıza inanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Aykut Bey'e bir sorum olacak. Güneş enerjisi santrallerinin güvenliği açısından en önemli faktörleri merak ediyoruz. Bizi aydınlatırsanız sevinirim. Evet, merhabalar Bahar Hanım. Sesim rahat alabiliyorsunuz değil mi? Gayet net geliyor. Güzel. Güneş enerji santrallerine baktığımızda bilindiği üzere oldukça hani hem yerleşim yerlerinden uzak ve oldukça geniş alanlarda kuruluyor santraller. Bunlarla ilgili de enerji üretimi çeşitli güvenlik risklerini de doğuruyor haliyle. Bu riskleri engelleyebilmek için sadece hani güvenlik personeli arkadaşlarımızla sadece onlarla hizmet almanın pek efektif olmadığını düşünüyorum günümüz şartlarında. Mutlaka teknolojik ürünlerle, teknolojik gelişmelerle bunları desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz daha herkesin böyle aklında hani geleneksel güvenlik işte saha ne kadar büyükse şu kadar güvenlik koyarız vesaire falan gibi oluyor ama genelde santrallerimiz, örnek veriyorum hani 10 megawattlık bir güneş enerji santrali yaklaşık 140-150 dönüm bir arazinin üzerinde oluyor. Örnek veriyorum vardiyasını giriş noktasında 2-3 güvenlik personeli olduğu takdirde işte diğer santral alanı çok geniş olduğu için, çok büyük olduğu için riskler doğabiliyor. Bunlarla ilgili de mutlaka hani teknolojik ürünlerle desteklenmesi, yani ya personel sayısını daha fazla arttıracaksınız veya hani teknolojik ürünlerle mümkün mertebe daha fazla faydalanacaksınız. Bunlarla ilgili biz Smart Enerji olarak biraz bu konuda hassasız. Hani güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın bu tarz ürünlerin kullanılması, hani bizler için, sahayı takip için, kendileri için, kendi güvenlikleri için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi hani saha alanımız çok geniş olduğu için belirli aralıklarla, belirlenen aralıklarla güvenlik arkadaşlarımız devriyelerini atıyorlar. İşte çok geniş alanlarda bu araçlarla olabiliyor, bazı alanlarda kendileri olabiliyor. Bunlarla ilgili de personel arkadaşlarımızın güvenlik görevlilerinde akıllı el aletleri oluyor. Bu akıllı el aletleriyle hem sahada geçmiş olduğunu, hani devriyelerin atmış olduğunu hani bizler izleyebiliyoruz. Hem de herhangi bir problem anında, herhangi bir risk anında anlık olarak fotoğraf çekip o akıllı sistemlerden, akıllı araçlarıyla girip bizim anlık olarak yöneticilerin, ilgili belirlenen kişilerin ekranlarına işte mail, SMS olarak düşmesini fotoğraflarla birlikte sağlıyoruz. Bunlarla ilgili de anlık olarak aksiyonlar alıyoruz. Birkaç tane böyle hani akıllı entegre ürünlerine de değinmek isterim. Örnek veriyorum, yine bahsettiğim gibi büyük araziler olduğu için her noktada hani güvenlik personelinin bulunması zaten mümkün değil. Bu noktada da hani teknolojik güvenlik kameralarının olması ve bu kameraların akıllı sistemlerle desteklenmesi bizim için çok önemli. Özellikle 2021 yılının, 2020'nin sonlarına ve 2021'in başlarına doğru da sahalarımızda bu tarz sistemleri kullanmaya başladık.
Bunlar nedir? Örnek veriyorum işte telçet etrafında izinsiz giriş anında işte şüpheli bir şahıs anında kameralardan tespit edilip otomatik olarak arkadaşların bunu fark etmesi ve sesli anons yapmasına kadar bu hani önleyici tedbirlerimizi alabiliyoruz. Bunlarla ilgili sahalarımızda yine bilindiği üzere oldukça geniş arazilerde hizmet verdiğimiz için bazı noktalarda şimdi güvenlik kabinlerimiz var, okey, problem yok. Ama onun dışında diyelim sahanın çevresinde daha fazla önem verdiğimiz bir değer olabilir, farklı bir ürün olabilir. Bununla ilgili de değişik sensörlü alarm sistemleri de kullanıyoruz. Yani sanki başında bir adam bekliyormuş gibi, onun etrafından bir şey geçtiği zaman, bir problem olduğu zaman, bir risk olduğu zaman otomatik olarak güvenlik arkadaşlarımızın ekranlarına uyarı düşüyor ve bölgeye aniden geçiş yapabiliyorlar. Bu konuda da bu tarz böyle ürünleri oldukça fazla kullanıyoruz. Dediğimiz gibi güneş enerji santrallerinde güvenlik personellerinin 7/24 sahamızda hizmet veren güvenlik personellerinin dışında bu tarz ürünleri de kullanıyoruz. Anlık olarak bunları takip ediyoruz. Güvenlik görevlilerimizin öncelikli olarak bizim için can sağlığı vesairesi, yani onlar çok önemli. Bu konuda da oldukça hassas davranıyoruz. Ve sahada yaşanabilecek olumsuz durumlardan da anlık olarak haberdar olmamız, belki yatırımcılarımıza bilgilendirmeler yapmamız vesaire de bizim için çok önemli. Bu konuda dediğim gibi biz kesinlikle böyle sadece geleneksel yöntemli güvenlik personeli değil de teknolojiyle desteklenmesini çok daha uygun buluyoruz. Smart Enerji olarak da bu şekilde ilerliyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa enerji sektöründe güvenliği konuşuyoruz ama Okan Bey'e dönmek istiyorum bu noktada. G4 ise enerji sektöründe güvenliği nasıl ele alıyor diye sormak isterim. Sözü de size bırakmak isterim. Teşekkürler Bahar Hanım. Öncelikle hem Orçun Bey'e hem Aykut Bey'e verdikleri değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Onlar bu sektörün uzmanları olarak, bu sektörde çalışan kişiler olarak, bir şekilde sektörün sorumluluğunu sırtında taşıyan kişiler olarak çok değerli bilgiler verdiler. Verdikleri bilgilerden inanıyorum ki dinleyen herkes önemli şeyler aldı. G4 ise enerji sektörünü nasıl ele alıyor sorusu aslında G4 ise herhangi bir sektörü nasıl ele alıyor sorusu olarak da değiştirebiliriz. Enerji sektörü de bundan farklı değil. Biz G4S olarak uzmanlaşmayı ön plana çıkartan, yatırımını uzmanlaşmaya yapan, işte Orçun Bey gibi, Aykut Bey gibi uzmanlarla aynı dili konuşabilecek bir güvenlik anlayışı sunmayı hedefleyen bir firma olarak çalışıyoruz. Uzmanlaşma yatırımımız akademi altında, G4S akademi altında, global olarak kurulmuş bir çatı altında gerekli öğrenme ve paylaşım ortamları sağlanarak bu ortamlarda yetiştirdiğimiz, çözümleri paylaştığımız, dünyadaki global çözümleri paylaştığımız bir platform ve müşterilerimize aktardığımız bir deneyim halinde ilerliyor. Enerji sektöründen konuşacağımız vakit söz arasında gerek Orçun Bey gerek Aykut Bey çok güzel vurguladı. Her sahanın farklı koşulları var. Her saha farklı şekillerde ihtiyaçlar duyuyor. İster elemanlı güvenlik olarak adlandıralım, ister teknolojik çözümler olarak adlandıralım, istersek de veri veya süreç çözümleri olarak adlandıralım. Tüm güvenlik çözümlerimizin temelinde sahayı tanımak ve müşterinin risklerini tespit etmek yatıyor. Siz ezberden diyelim bazı teknolojileri, bazı çözümleri sunmaya çalıştığınız anda müşterinin sahasına geldiği anda, o çözüm çalışmadığı anda bunun zararı sadece o yapılan yatırım değil, ihtimalen müşterinin daha çok uğrayacağı fiziki zararlar, maddi zararlar veya manevi zararlar olabiliyor. Biz de bu anlayışla aslında ele alış şeklimiz hem sektörün ihtiyacı olan çözümleri bünyemize toplamak, sektörün risklerini doğru anlamak, bu riskleri doğru analiz edebilmek, bunun özelinde özel olarak
her sahada, her müşterimizde ihtiyacı tam tespit ederek tam nokta atış bir çözüm önermeye çalışıyoruz. Bu çözüm her zaman bunu Aykut Bey güzel vurguladı. Her zaman insan sayısını arttırmakla veya her zaman en teknolojik çözümü koymakla olmayabiliyor. Biz bazen şöyle örnekler veriyoruz. Öyle sahalar görüyoruz ki sahanın girişinde çok ağır, çok sökülmesi imkansız, açılması imkansız bir çelik kapı var ama sahanın çevresinde duvar yok. Biz müşterilerimize biraz aslında bu manzaraları doğru çizmeye çalışıyoruz. Müşterinin adım adım dışarıdan içeri doğru, yani sınırlardan içeri doğru güvenlik yapısını kurmasını, kurgulamasını ve en nihayetinde uçtan uca sağlam bir güvenlik sistemine sahip olmasını arzuluyoruz. Bizim burada yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi şu: biz müşterilerimizle risk analizleri üzerinden konuşmaya gayret ediyoruz. Sadece bizden istenen çözümü sağlamak değil, öncelikle müşterinin tüm risklerini anlatarak, anlayarak bununla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu manada risk analiz ekiplerimiz var sahada çalışan. Bu analizlerin sonuçlarına göre de müşterilerimizle gerekli irtibatı kurarak ilerlemeye gayret ediyoruz. Özetle şunu söylemek isterim. Bizim için enerji sektöründeki en önemli konu bu sektörde uzmanlaşmak. Ki biraz sonra odalarda panelin devamı olduğunda orada bir enerji segment uzmanı Erdinç Bey de sizin sorularınızı cevaplayacak. Uzmanlaşmak ve bunun ardından her sahanın, her koşulun gereğini anlayarak uygun ve doğru çözümü verebilmek. Bu her zaman tekrar arz ediyorum toparlamak adına. Her zaman daha fazla insan veya daha fazla teknoloji olmak zorunda değil. Bazen çok farklı yerlerde, çok farklı sistemler kullanarak, çok farklı anlayışlarla da çözülecek problemler olabiliyor. Bu manada G4S'de zaten dünya çapında, dünyanın en büyük güvenlik firmalarından biri olarak, hatta en büyüğü olarak Allied Universal'la birleştikten sonra müşterilerine uzmanlık vaat ediyor ve bu şekilde ele almaya gayret ediyor. Çok önemli noktaların altına çizdiniz. Teşekkür ediyorum tekrar. Yenilebilir enerjinin önemini, devlet teşviklerini ve artan yatırımları hepimiz görüyoruz ve Türkiye'de bu alanda Avrupa sıralamasında ilerlemeye devam ediyor. Sektörün geleceğini bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Tamam. Ben kendime anlık yapabiliyormuşum. Kusura bakmayın. Şimdi yenilenebilir enerji santrallerinde temel olarak biz bir ülkenin enerji portföyünün içerisindeki yenilenebilir enerji kısmının, yenilenebilir enerji payının dengeli gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii insan olarak elbette istediğimiz, tükettiğimiz enerjinin çevreye minimum etkisi olacak olan bu yenilenebilir enerji kaynaklarında üretiminin sağlanmasını istiyoruz. Fakat mühendislik açısından, yani teknik açıdan ya da sistem işletmecisi, sistem operatörünün şebeke arz güvenliğini ve bütünlüğünü tesis edebilmesi için hala günümüzde bu konvansiyonel enerji sistemlerine maalesef ihtiyaç duyuyoruz. Elbette ki bu yenilenebilir enerjinin doğasından kaynaklı olan kesintili enerji üretim yapısını kompanse edebilecek, bu etkileri minimize edebilecek bazı enerji depolama ve batarya sistemleri var, mevcut. Fakat bu batarya sistemleri halen mali etkin olmadığı için ve geniş bir kullanım alanı bulamadığı için biz bu konvansiyonel enerji sistemlerine maalesef hala muhtacız. Fakat bunlar geliştikçe, mali etkin hale geldikçe, ki çok kısa sürede, yani önümüzdeki 5 ila 10 yıl süresince biz bu teknolojilerin artık bırakın santralleri evlere kadar ineceğini ve çok geniş bir kapsamda herkesin artık evinde bir küçük batarya sistemi sayesinde bir enerji üretim sisteminin bulunacağını öngörüyoruz. Fakat o zamana kadar ülkede olması gereken şey yavaş yavaş bu konvansiyonel enerji sistemlerinin yerini yeni teknolojiye dayalı olan yenilenebilir enerji sistemlerine terk etmesi şeklinde yürüyecektir diye düşünüyoruz.
Bugün Türkiye'nin kurulu gücüne baktığınız zaman yaklaşık 92 gigawatt civarında bir kurulu güç, 97 gigawatt civarında bir kurulu gücümüz var. Bu kurulu gücünde ne kadar güzel ki %51'lik bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşuyor. Ve bu %51'i de kırdığınız zaman yaklaşık %30, tabii burada barajları da biz aslında yenilenebilir değil ama yenilenebilirmiş gibi de düşünsek hidrolik santrallerin tamamını yaklaşık %30 civarındaki bu 51'in %30'luk kısmı hidrolik santrallerden gelir. İşte %10'luk kısmı rüzgar santrallerinden gelir. %10, 7-8'lik kısmı da güneş olsa kalan ikisi de hidrolik ve biyokütleye dayalı olan enerji santralleridir. Yani böyle bir portföyümüz var ülkede. Diğer taraftan bu %51'lik kurulu güce karşılık üretime baktığınız zaman yenilenebilir enerji kaynağı 2020 yılında üretilen elektriğin sadece %40'lık bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Yani bu demek oluyor ki bu ülkede hala biz %60 civarında konvansiyonel enerji kaynaklarına muhtacız. Bu muhtaçlık kelimesini özellikle kullanıyorum. Teknik anlamda muhtacız. Elbette ki bu bazı konularda çevresel açıdan aciziyet diyebilirsiniz. Bu konvansiyonel sistemlerden yavaş yavaş bu bahsettiğim batarya sistemleri ve depolama sistemleri sayesinde yenilenebilir enerjiye doğru geçiş mutlaka olacak. Üretilen elektriğin %50'si, 60'ı, yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından gelecektir. Fakat bu geçişin bir sağlıklı yürüyebilmesi için belli bir süre zarfında gerçekleşmesini bekliyoruz. Ne oldu? İlk başta bakarsanız Türkiye'de 2008 yılından itibaren, özür dilerim 2005 yılından itibaren bir YEKDEM kanunu çıktı. Yani yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması altında dediler ki kanun koyucu ve regülatörümüz artık ben rüzgara, güneşe, biyokütleye, hidrolik santrallere ayrı ayrı dolar bazında teşvik vereceğim ve 10 yıl süreyle bu santrallerden üretilen elektriği öncelikli olarak satın alacağım dedi. Bu sayede de bu ülkede birkaç farklı noktada yenilenebilir enerjinin gelişmesine fayda sağladı. Sadece üretim portföyü olarak düşünmemek lazım. Santral olarak düşünmemek lazım. Bir de bu 10 yıllık süre içerisinde insan yetiştirildi. Mühendisler yetiştirildi. Teknisyenler, teknikerler, operatörler, bunların hepsi yenilenebilir enerji santrallerine artık daha tanır bilir hale geldiler. Yatırımcı da bunu tanır bilir hale geldi ve aşina oldu. Bugün nereden baksanız herhangi bir sanayiciye gidin, güneş enerjisinden bahsettiğiniz zaman çok rahat bir şekilde teknolojiyi biliyor, kendi çatısına ya da arazisinin üzerine koyulabileceğini biliyor. Özür dilerim, fakat bundan 6-7 sene, 10 sene önce geriye gittiğiniz zaman güneş enerjisi bir hayaldi bu sektörde. Yani yapılır mı, yapılmaz mı diye konuşuyorduk. Ama bugün herkes için açık bir hale geldi. Yani bu 10 yıllık geçiş süreci aslında bu teşvik mekanizması insanları da yenilenebilir enerjiye hazır hale getirdi bu ülkede. Ve bugün artık bakıyoruz yenilenebilir enerji santralleri için yavaş yavaş devlet teşviği, yani alım garantisi olmasına ihtiyaç kalmamaya başladı. Bunu da nereden görüyoruz? 2017 yılından itibaren biliyorsunuz bu yenilenebilir enerji kaynak alanları, yani YEKA alanları çıktı ve bunlara ilişkin ihaleler hazırlandı. Erkendir geçtir, bunları tartışmıyorum. Fakat o tarihten itibaren Türkiye'de işte Karapınar GES'le birlikte 1000 megawattlık bir lisans tahsisi yapıldı. Yine 2017 yılında bir rüzgar santrali 250 megawattlık, özür dilerim 1000 megawattlık bir YEKA-RES ihalesi yapıldı. Ondan sonra 2019 yılında 250 megawattlık bir ihale yapıldı. 2021 yılında da bu devam ediyor. Peki biz neyi gördük burada? 2005 yılından itibaren bu YEKDEM mekanizması ilk açıklandığından 2021'e geldiğimizde görüyoruz ki verilen tekliflerden özellikle görüyoruz ki artık yenilenebilir bu güneş enerji santrallerinden üretilen elektrik bizim grid parity dediğimiz, yani şebekenin fiyatlarına artık, hatta şebeke fiyatları yıl ortalamasının altında fiyatlarla ihalelere girilmeye başlandı. Yani artık hem teknik anlamda hem mali anlamda biz bu santrallerde devlet teşviğine ihtiyaç duymadan yapabilir hale geldik.
Bundan sonrası ne olacak peki? Ben diğer enerji santralleri için, yani jeotermal enerji santralleri için, biyokütlenin kendine özgü bazı handikapları var, dar boğazları var diyelim. Onlar var ama özellikle güneş ve belki de bir noktaya kadar rüzgar santralleri bundan sonra daha rahat bir şekilde devletin üzerinde bir teşvik ihtiyacı duymadan daha rahat proje geliştirilip daha geniş kapsamda bir yenilenebilir enerji portföyünün artacağını düşünüyorum. Bir de burada 2 tane daha teknoloji var. Bugünlerde konuşulmaya başlanan hidrojen teknolojileri ve işte bu konuştuğumuz batarya sistemleri. Yani bence artık enerji santralinden ziyade işte bu yeni teknolojileri, hidrojen ve batarya sistemlerini piyasanın ne kadar içine sokabileceğiz? Hangi santrallerde bulunacak? Hangi amaçlarda bulunacak? Dengeleme amacı olabilir. Nasıl diyelim? Onun dışında primer frekans gibi bazı teknik şebeke işletmecisinin işini kolaylaştıracak argümanlar için kullanılabilir. Önümüzdeki 10 yıl boyunca biz çoğunlukla enerji yatırımcılarından bu 2 konu hakkında haberler geleceğini düşünüyorum. Batarya ve hidrojen konusunda. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileri paylaştığınız için bizimle. Şimdi güneş enerjisini konuşuyoruz. Güneş enerjisi santrallerinde enerji üretimi ve ticareti nasıl sağlıyorsunuz smart enerji olarak? Tüm bu yolculuğun güvenliğini bir bütün olarak mı ele alıyorsunuz diye sormak isterim Aykut Bey. Evet. Türkiye'nin farklı lokasyonlarında güneş enerji santrallerimiz mevcut. Bununla ilgili elektriğin tedariğinde güvenlik bizim için büyük bir parça. Bizim için çok önemli. Bu yüzden de santrallerimizde sağlanan güvenliğin hizmet kalitesine çok önem veriyoruz. Orada büyük bir değer olmuş oluyor. Bunu hani koruma, güvenli bir şekilde faaliyetlerinin devam etmesini sağlamak hususlar boyunca dediğim gibi bizim için çok önemli. Evet, bunları kesinlikle bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bunlarla ilgili bizim hani olmazsa olmazlarımız var, hani bazı kriterlerimiz var. Hani bu çalıştığımız firmalarda hani enerji segmentinde uzmanlaşmış olması bizim için çok önemli. Sektörün dinamiklerine hakim olması, yakından takip ediyor olması çok önemli. Özellikle Okan Bey'in de biraz önce bahsettiği çalışmalar, hani sahayla ilgili gereksinimler, mesela risk odaklı çalışmaların yapılması, yatırımcılara işte bunların hani sunulması ve aynı şekilde de bizim tarafımızdan da bu belirlenen risklerin de uygulanabilir olması, düzeltilebilir olması çok önem veriyoruz ve destekliyoruz. Hani elimizden geldiği kadar her aşamasını bütün risklerin giderilmesi yönünde ilerliyoruz. Biliyorsunuz hani bu tarz güneş enerji santralleri işte köylerde, yaylalarda vesairelerde hani biraz daha yerleşim yerlerinden uzak yerlerde kurulu oluyor. Bununla ilgili yerel halkla beraber ağırlıklı olarak çalışmaya da özen gösteriyoruz. Hani istihdam sağlanmasına da oldukça önem veriyoruz. Bununla ilgili de personel seçiminde hassas davranılması bizim için çok önemli oluyor güvenlik personellerinde. Sahadaki yine güvenlik arkadaşlarımızın hani kendini yalnız hissetmemesi, bir bütünün bir parçası olduğuna inanması bizler için çok kıymetli. Sürekli eğitimlere, denetimlere tabi olmasına da dikkat ediyoruz. Yani arkadaşlar işte oraya koyduk, işte gelen yok, giden yok, ilgilenen yok. Kesinlikle ve kesinlikle o tarz böyle kendilerine yalnız hissetmelerine asla müsaade etmiyoruz. Yani operasyonları, güvenlik operasyonlarını çok yakından takip ediyoruz. Dediğim gibi hani teknolojiyle beraber de desteklenerek
bu şekilde bir bütün olarak değerlendirdiğimizi söyleyebilirim ben. Çok teşekkür ediyorum Aykut Bey ve tekrar Okan Bey'e dönmek istiyorum. Güneş enerji santralleri, rüzgar enerjisi santralleri gibi enerji santralleri, maden ocakları gibi geniş arazilerde uçtan uca güvenlik için ne gibi önlemler alınabilir? Bahar, teşekkür ederim. Hem Orçun Bey'e hem Aykut Bey'e tekrar epey önemli bilgiler edindik. Aykut Bey'in bilhassa güvenlikle alakalı söylediği önemli noktalar vardı. Orçun Bey de sektörün geleceğine dair bizi aydınlattı. Teşekkür ediyorum. Şimdi gerek güneş enerji santralleri, gerek rüzgar enerji santralleri, gerekse de maden sahaları. Bu sahaların ortak özelliği, bunlar genellikle kırsal bölgelerde erişim şartlarının kısıtlı olduğu, karayoluyla ulaşımın zor olduğu, kendi bünyesinde karayoluyla erişimin zor olduğu ve yönetilmesi gereken çok büyük sahalar olarak ifade edilebiliyor. Yönetilmesi büyük sahalar, ancak sahada bulundurduğunuz ekipman, malzeme, bunların değeri ve riski hayli yüksek. İşte bir altın madenini göz önüne alırsanız veya işte bir 25-30 türbinli bir rüzgar enerji santralini göz önüne alırsanız sahadaki yatırımın gerçek tutarını Orçun Bey de Aykut Bey de benden çok daha iyi takdir eder ve bilirler. Bu yönden baktığımız zaman bizim bu sahalara uygun olarak sahaların risk durumunu ve genel durumunu da göz önüne alarak farklı çözümlerimiz mevcut. Burada teknolojik çözümlerden başlarsak Haluk Bey'in de girişte anlattığı otonom drone tarzı teknolojileri kullanabiliyoruz. Örneğin G4S olarak bunu kullandığımız projelerimiz oldu. Aynı şekilde geniş sahalar bize bilhassa veri konusunda büyük zorluklar çıkartıyor. Bu zorluğu mobil sistemlerle aşabiliyoruz. Yani kendi üzerinde veri saklayabilen ve o veriyi belirli aralıklarla, belirli yollarla iletebilen sistemler üzerinden gidiyoruz. Yine aynı şekilde farklı sahaların erişimi, izlemesi için insanlı güvenlik kullandığımız takdirde de uygun ekipmanla donatarak kişilerin sahadaki risk noktalarına ulaşmalarını sağlıyoruz. Burada bizim temel yaklaşımımız çözüm sadece bir defalık değil, başlangıç aşamasında değil, süreç boyunca devam eden canlı bir çözüm. Bu yönden baktığımızda hizmet verdiğimiz yerlerde, lokasyonlarda kokpit adında kullandığımız bir programımız var. Bu program bize kendi geliştirmemiz, G4S Türkiye olarak geliştirdiğimiz bir yazılım. Ve bu yazılım bize sahada olan olayları anında raporlamamızı, buradan video klipleri atmamızı ve bu video kliplerin, olayların, fotoğrafların uygun raporlama formatıyla hem saha yetkililerine hem gerekiyorsa firmanın ilgili birimlere iletilmesini sağlayabiliyor. Bu avantajımız var. Bunun dışında G4S elektronik çözümler alanında da sektörün önde gelen firmalarıyla bir entegratör olarak konumlanıyor ve müşterilerin ihtiyacı olan muhtelif elektronik çözümler, örneğin radar, örneğin termal kameralar, örneğin CCTV veya CCTV üzerinde çalışan çeşitli video analizleri müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre sağlayabiliyoruz. Burada ondan daha bahsetmek isterim. O da G4S'nin yine global olarak sahip olduğu AMEC firması ki İngiltere merkezli, dünyanın bilhassa geçiş kontrol sistemleri konusunda en önde gelen firmalardan bir tanesi. AMEC simetri programı üzerinden de çatı yazılımımızla bir tesisin ihtiyacı olan tüm zayıf akım sistemleri, yani bunun içinde yangın algılama, bunun içinde kamera sistemleri, bunun içinde geçiş kontrol sistemleri, aklınıza gelebilecek bütün sistemleri bir araya toplayarak müşterilerimizin tek noktadan, tek yazılım üzerinden bütün sistemi izlemelerine yardımcı olabiliyoruz. Ama burada en önemli altı çizilmesi gereken nokta şu: bizim çözümlerimiz katalog çözümler değil, bizim çözümlerimiz müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillenen ve global ölçekteki öğrenme kapasitesiyle geliştirilmiş, öğrenilmiş çözümler olarak müşterilerimize sunuluyor. Bu yönden de aslında bizim yaptığımız şey, biz müşteriye sadece çözüm sağlamıyoruz, onun risklerini yönetmesinde ona destek olmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan nokta müşterinin ihtiyacının doğru tespiti ve bu tespite uygun çözümün önerilmesi olarak özetleyebilirim. Teşekkür ederim Bahar Hanım. Çok
teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılarımıza ve konuşmacılarımıza G4S ailesi adına tekrar teşekkür ederiz. Şimdi de konular bazında odalara dağılacağız. Yayın sayfamızın altında yer alan istediğiniz bir odaya dahil olabilirsiniz. Oda 1'de enerji santrallerinde iş sağlığı ve güvenliği, Oda 2'de entegre güvenlikle ilgili paylaşımlarda bulunuyor olacağız. Sorularınızı cevaplıyor olacağız. Odalarda tekrar görüşmek üzere.